Koronavirüs, insanlarda ve hayvanlarda solunum yolu hastalıklarına yol açabilen geniş bir virüs ailesidir. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz SARS, MERS ve SARS-CoV-2 virüsleri bu ailenin en bilinen üyelerindendir. SARS, koronavirüsünün neden olduğu bir solunum yolu sendromudur. Çin'de ortaya çıkmış ve dünya çapında 8422 vaka ve 1524 ölüme yol açmıştır. Hızla yayılan virüs, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler göstermiş ve bazı vakalarda ölümcül olabilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10 olarak açıklamıştır. MERS ise 2012 yılında Suudi Arabistan'da tespit edilmiştir. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bu virüsün bulaştığı hastaların %36'sı hayatını kaybetmektedir. Virüsün ana rezervuarı develerdir ve insanlara genellikle bu hayvanlarla temas yoluyla geçer. SARS-2, 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve COVID-19 pandemisine yol açan virüstür. Özellikle solunum yoluyla hızla bulaşır ve hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişir. Hafif belirtiler gösterenlerden ciddi pnömoni ve organ yetmezliğine kadar giden ağır vakalara kadar geniş bir yelpazesi vardır. Koronavirüslerden korunmanın en etkili yolu hijyen, maske ve sosyal mesafe önlemleridir. Ayrıca geliştirilmiş bazı aşıların da tedavi için etkili olduğu söylenmektedir. İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü, bağışıklık sistemini hedef alan ve uzun vadede AIDS hastalığına yol açabilen bir virüstür. İlk kez 1980'lerin başında tespit edilmiştir ve o günden bu yana dünya genelinde milyonlarca insanı etkilemiştir. Vücuda girdikten sonra bağışıklık sisteminde enfeksiyonlarla savaşan hücreleri hedef alır. Virüs çoğaldıkça bağışıklık sistemi zayıflar ve kişi normalde zararsız olan enfeksiyonlara ve bazı kanser türlerine karşı savunmasız hale gelir. Bulaşma yolları genellikle kan, semen, vajinal sıvı ve anne sütü gibi vücut sıvıları aracılığıyladır. Yani korunmasız cinsel ilişki, enfekte iğnelerin paylaşılması veya anneden bebeğe geçiş en sık görülen bulaş yollarıdır. Normal sosyal temaslarla, tokalaşma veya öpüşme gibi yollarla bulaşmaz. Virüsün kendisi ölümcül değildir. Esas tehlike, tedavi edilmediğinde gelişen AIDS döneminde ortaya çıkar. Günümüzde antiretroviral tedavi sayesinde bu virüsü kapan kişiler, doğru ve düzenli tedavi ile normal bir ömür sürebilir ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini büyük ölçüde azaltabilir. Kuduz, merkezi sinir sistemini ağır şekilde tutan ve hayvanlardan insanlara geçen ölümcül bir hastalığa yol açar. Genellikle enfekte hayvanların ısırması veya tırmalaması yoluyla insana geçer. Dünyada en çok köpekler aracılığıyla bulaşmasıyla bilinse de yarasalar ve diğer memeliler de taşıyıcı olabilir. Vücuda girdikten sonra sinir sistemi üzerinden beyne ulaşır. İlk belirtiler genellikle ateş, baş ağrısı, halsizlik, boğazda rahatsızlık ve bazen kaşıntı veya karıncalanma hissidir. Hastalık ilerledikçe korku, ajitasyon, yutma güçlüğü ve su korkusu gibi belirtiler ortaya çıkar. Semptomlar başladıktan sonra kuduz çoğu zaman ölümcüldür. Kuduzdan korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Hayvanlar düzenli olarak aşılanmalı ve insanlar risk altındaysa kuduz aşısı ve immünoglobulin tedavisi almalıdır. Bu erken önlem virüs beyne ulaşmadan hastalığı önlemeye yardımcı olur. Ebola virüsü. Maymun, yarasa ve diğer bazı hayvanlardan insanlara geçen, daha sonra insanlar arasında yayılım göstermiş ağır hastalığa sebep olan filovirüs grubundan bir virüstür. İlk kez 1976 yılında Ebola Nehri yakınlarında görülmüş ve adını da bu nehirden almıştır. Virüse yakalanan kişilerde ilk olarak yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe mide bulantısı, kusma, ishal ve vücutta iç ve dış kanamalar gelişebilir. Bu ağır tablo nedeniyle ölüm oranı salgınlara göre değişmekle birlikte %25 ile %90 arasında olabilmektedir. İnsanlara genellikle enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşır. Daha sonra insandan insana kan, ter, idrar, tükürük gibi vücut sıvıları aracılığıyla yayılır. Hastaların eşyalarıyla temas da bulaş için yeterlidir. Özellikle 2014 ile 2016 yılları arasında Batı Afrika'da büyük bir salgına neden olmuş, 10 binlerce kişiyi etkilemiş ve binlerce can almıştır. Bu virüse karşı bazı aşılar geliştirilmiş ve deneysel tedaviler üzerinde çalışmalar sürmektedir. Ancak hala kesin ve yaygın bir tedavi yöntemi yoktur. Marburg virüsü. Nadir görülen ancak insanlık tarihinin en ölümcül virüslerinden biri olarak bilinir. İlk kez 1967 yılında Almanya'nın Marburg kentinde ortaya çıkmış ve adını da buradan almıştır. O dönemde laboratuvar çalışanları Afrika'dan getirilen enfekte maymunlarla temas ettikten sonra bu hastalığa yakalanmıştı. Ebola virüsünün yakın akrabasıdır ve filovirüsler grubuna aittir. En bilinen özelliği kanamalı ateşe yol açmasıdır. Virüse yakalanan kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, mide bulantısı
bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülür. Hastalık ilerledikçe vücutta iç ve dış kanamalar başlar. Bu da ölüm riskini çok yükseltir. Ölüm oranı bazı salgınlarda %80'e kadar çıkabilmektedir. Genellikle enfekte hayvanlardan insanlara, özellikle de mısır meyve yarasalarından bulaşır. Sonrasında ise insandan insana kan, vücut sıvıları veya kontamine olmuş eşyalar aracılığıyla yayılır. Günümüzde Marburg virüsüne karşı özel bir tedavi ya da aşı bulunmamaktadır. Hastalar sadece sıvı ve elektrolit desteği, organ fonksiyonlarının korunması gibi yöntemlerle hayatta tutulmaya çalışılır. İnfluenza, grip virüsü, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir solunum yolu virüsüdür. Virüsün birçok alt türü vardır. Bazı alt türler insanlarda, bazıları ise kuş ve domuz gibi hayvanlarda görülür ve nadiren hayvanlardan insanlara geçebilir. Grip virüsü genellikle öksürük, hapşırık ve temas yoluyla kolayca bulaşır. Hastalık belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, boğaz ağrısı ve burun akıntısı yer alır. Çoğu insan birkaç gün ile 2 hafta arasında iyileşir, ancak yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve kronik hastalığı olanlar için grip ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme yol açabilir. Tarihte özellikle 1918 İspanyol gribi salgını milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş, dünya tarihinin en yıkıcı pandemilerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Daha yakın zamanlarda 2009'da görülen domuz gribi salgını ve kuş gribi vakaları dünya genelinde dikkat çekmiştir. Gripten korunmanın en etkili yolu her yıl güncellenen aşılar ve hijyen önlemleridir. Ayrıca hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak ve elleri sık sık yıkamak da virüsün yayılmasını engeller. Hantavirüs, genellikle kemiricilerden insanlara bulaşan bir virüs türüdür. İnsanlar enfekte olmuş kemiricilerin idrarı, dışkıları veya tükürükleriyle doğrudan temas yoluyla ya da bu maddelerin havada asılı kalıp solunmasıyla virüsle enfekte olabilirler. Enfeksiyon ilk başta ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, halsizlik ve mide bulantısı gibi gribe benzer belirtilerle başlar. Ancak hastalık ilerledikçe akciğerlerde sıvı birikimine, nefes darlığına, oksijen seviyesinin düşmesine ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Özellikle dağlık ve kırsal alanlarda, ormanlarda veya tarım arazilerinde bu virüsle enfekte olmuş kemiricilerin varlığı daha yaygın olduğundan bölgedeki insanlar için risk daha yüksektir. Bugüne kadar hantavirüse karşı etkili bir aşı bulunmamaktadır. Ancak virüsün bulaşmasını önlemek için kemiricilerle temastan kaçınmak, evlerde sıçan veya fareleri kontrol altında tutmak ve iyi hijyen koşullarına uymak çok önemlidir. Çiçek hastalığı, variola virüsünün neden olduğu tarihin en ölümcül ve yıkıcı hastalıklarından biridir. İnsanlık tarihindeki büyük salgınlarda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Doğrudan insanlardan insana bulaşır ve özellikle solunum yoluyla yayılır. Hastalık yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı ve vücutta döküntülerle başlar. Döküntüler önce kırmızı lekeler olarak ortaya çıkar, sonra kabarcıklara ve nihayetinde irinli kabuklara dönüşür. Bu süreçte ciddi şekilde dehidrasyon ve ikincil enfeksiyon riski vardır. Ölüm oranı salgınlara göre %30'a kadar çıkabilmektedir. 18. ve 19. yüzyılda geliştirilen variolasyon ve 20. yüzyılda geliştirilmiş aşılar sayesinde kontrol altına alınmıştır. İnsanlık tarihindeki ilk ve tek tamamen yok edilen viral hastalık olarak kayıtlara geçmiştir. Bugün variola virüsü laboratuvar ortamında sınırlı sayıda bulunmakta ve dünya genelinde biyogüvenlik önlemleri altında saklanmaktadır. Dang virüsü, sivrisinekler tarafından taşınan bir virüs türüdür. Genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde, özellikle Güneydoğu Asya, Orta Amerika, Güney Amerika ve Afrika'da yaygındır. Virüs, Aedes aegypti ve Aedes albopictus adlı sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara geçer. Başlıca belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, cilt döküntüleri ve yoğun halsizlik bulunur. Bu belirtiler bazen vücutta şiddetli ağrılara yol açtığı için kemik kırığı ateşi olarak adlandırılır. Hastalığın daha şiddetli formlarında ise kanama, damarlar arası sıvı kaybı ve organ yetmezliği gelişebilir, yüksek ölüm oranlarına neden olabilir. Günümüzde kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak sıvı tedavisi ve destek tedavi ile hastalar iyileştirilebilir. Ayrıca sivrisinek kontrol önlemleri ve aşılar virüsün yayılmasını önlemek için kritik rol oynamaktadır. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.